Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu Nişantaşı Lollipop terliğin tarifinden bahsedeceğim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız terlikleri ve çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Terliğim için Lamia'nın Lollipop ipini kullanıyorum. Yumuşak kağıt ip, gerçekten örümü oldukça kolay. 4,5 milim tığ kullanıyorum ve 36 numara bu şekilde bir taban kullanıyorum. Bunu da yine Lamia'dan aldım. Açıklama kısmının hepsine linkini ekleyeceğim. Ben 36 ve 37 numara için olan ölçüleri verdim. 38, 39 ve 40 numara için neler yapmanız gerektiğinden video içerisinde bahsediyor olacağım. Hadi o zaman terlik yapımımıza geçelim. Terliğim için öncelikle bu şekilde bir motif hazırlıyorum. Benim bu motifim 36 ve 37 numaraya uyumlu. Motifimi ve kenar kısımlarını yaptıktan sonra 36 ve 37 numara için kenar kısımlarına yalancı sık iğne ile gittim. Siz 38, 39 numara yapacaksınız ya da 40 numara yapacaksanız yalancı sık iğne ile değil, etrafını trabzanla gitmeniz yeterli olacak. 36 ve 37 numara için olan ölçülerimden bahsedeyim sizlere. 21 santim eni oldu. Şu kısımdan ölçtüğümde 15 santimde boyu oldu. Şu kısa kısmı ölçtüğüm zaman da 13,5 santim ölçüsü olmuş oldu. Motifimizin yapımına geçebiliriz. Motifim için öncelikle şu şekilde bir bağlama zinciri çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirimin ortasına biraz sıkı çekmişim. Tığımı batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekerek bir üst sırama çıkıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu zincirimin orta kısmına, boşluğuna tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine zincirimin orta kısmına batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin orta boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir zincir, bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde 12 tane ikili trabzan elde ediyorum ve başta çekmiş olduğum zincirimi de trabzanlarımın içerisinde sayıyorum. 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum ve 12. ikinci trabzanımı yapıyorum. 1 ve 2 kere de çekiyorum. Bu kısımda üst sıraya geçmek için bir zincir çekiyorum. Burada hemen 4 tane zincir çekmiştik. Üçüncünün tepesine bir tane arada bırakıyorum. Tığımı batıyorum. İpimi üzerine doluyorum öncelikle. 3 tane zincir çekmiştim. 4 tane zincir çekmiştim. Üçüncünün tepesine tığımı batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bu şekilde üst sırama geçmiş oluyorum. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Tekrar göstereyim sizlere. 12. ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. 4 zincirim var. Üçüncünün tepesine tığımı batıyorum. Hepsinden birlikte ipimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma zincirimle son trabzanımın olduğu boşluğa tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 2 oldu. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 3. ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 4. ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere 5. ikili trabzanımı yapmış oluyorum zincirimle beraber. Bu şekilde ipimi biraz uzun bırakıyorum. Tığımı çıkarıyorum. Başta çekmiş olduğum 3 tane zincirimin üçüncüsüne tepesine tığımı batıyorum. İpimi arkadan öne doğru çekiyorum. 1,
2 ve 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde popcornumu oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki zincirim ve trabzanın arasındaki boşluğa, zincirimin olduğu boşluğa tığım batıyorum. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Burada ipimi tekrar uzun bırakıyorum. İlk yapmış olduğum trabzanımın tepesine tığımı önden arkaya doğru batıyorum. İpimi arkadan çekiyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Popcornumu oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 trabzanın arasındaki zincirimin olduğu boşluğa geliyorum. Ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. İpimi bu noktada biraz yine uzun bırakıyorum. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesine önden arkaya doğru tığım batıyorum. İpimi arkadan öne doğru çekerek 3 zincir çekiyorum ve popcornumu hazırlamış oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. 2 trabzanın arasındaki zincirimin olduğu boşluğa yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. İpimi biraz uzun bırakıyorum. İlk yapmış olduğum yine trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi arkadan öne doğru çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve popcornumu hazırlamış oluyorum. Bu şekilde aralara 5'er tane trabzan yapıp ilk trabzanın tepesinden çekerek aralarda 3'er tane zincir çekerek 12 tane popcornumu oluşturuyorum. 12 tane popcornumu tamamladım. Son olarak 3 zincirimi çektim. Hemen bu noktada 2 popcornumun arasındaki 3 zincirimin olduğu yere tığımı batıyorum boşluğuma. İpimi çekiyorum ve bir kaydırmayla bağlıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek bir üst sırama çıkmış oluyorum. Bu çekmiş olduğum zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun içerisine bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen 2 popcornumun arasındaki boşluğuma 3 tane zincirimin boşluğuna geçiyorum. Buraya da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Yine 2 popcornumun arasındaki 3 zincirimin olduğu yere 5 tane bu sefer 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Başta zincirimle beraber 3 trabzan, yanındaki boşluğa 3 trabzan ve yanındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan oluşturmuş oldum. İpimi üzerine doluyorum. 2 popcornumun arasındaki boşluğuma geliyorum. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki 2 popcornumun arasındaki boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 3. İpimi üzerine doluyorum. Köşemi oluşturmak için 2 popcornumun arasındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Başta 3 tane ikili trabzan zincirimle beraber yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan ve yanındaki boşluğa köşem için 5 tane ikili trabzan yaptım.
5 ikili trabzanımdan sonra yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan ve yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane yan yana üçlü ikili trabzan oluşturmuş oldum. Köşemi oluşturmak için diğer boşluğuma da 5 tane ikili trabzan yaptım. Bundan sonra bu şekilde ilerliyorum. Yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yani aralarda 2 tane üçerli ikili trabzan yapıyorum. Köşelerimi 3. boşluğuma da köşelerimi oluşturmak için 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 ikili trabzandan sonra aradaki 2 boşluğuma 3 tane ikili trabzan ve son boşluğuma da 5 tane köşem için ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuma geliyorum. Evet, bütün boşluklarıma 2 tane yan yana üçlü trabzan ve 3. boşluğuma 5 tane ikili trabzan, 2 yan yana üçlü trabzan, 3. boşluğuma 5'li trabzan, 2 tane yan yana ikili trabzan, 3 tane üçlü ve 3. boşluğuma 5 tane ikili trabzan, 2 yan yana üçlü trabzan ve 3. boşluğuma 5 trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. 4 köşemi oluşturmuş oldum. Burada başlangıç noktama geldim. Zincirimin olduğu yere 3. zincirimin tepesine tığım batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Zincirimde trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan. Bu şekilde her bir trabzanımın tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada 5 tane yapmış olduğum trabzanın olduğu yere kadar trabzanlarımı yaparak geldim. Ve burada 5 trabzanımın üçüncüsüne kadar yine her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımın tepesine geldim. 1, 2 ve 3. Bu noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere. Bir önceki sıramda 5 tane yapmış olduğum trabzanımın üçüncüsüne 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4 ve 5. 5 ikili trabzanımı yaptım. Bu 5 tane ikili trabzanımın diğer ikisine birer tane trabzan örüyorum. Bundan sonra her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak 5 tane olan trabzanımın üçüncüsüne dek birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Aralardaki trabzan sayısını da paylaşacağım sizlerle şimdi. Hemen. Evet. 5 tane ikili trabzan yaptığım yerin üçüncüsüne kadar trabzanlarımı ördüm. Bakın burada 5 tane en son 5 trabzan yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 tane arada ikili trabzan yapmış oldum. 3. trabzanımın tepesine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Köşelerimi oluşturmuş oldum. 5 tane ikili trabzanın arasında 10 tane ikili trabzanım oluyor. Yine burada da aynı şekilde her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak köşe noktamın yani 5 tane ikili trabzanımın üçüncüsüne kadar ilerliyorum. Evet, aradaki 10 tane ikili trabzanımı örerek 5 tane bir önceki sıramda 5 tane yapmış olduğum ikili trabzanın üçüncüsüne kadar geldim. Bu noktaya yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde yine köşemi oluşturmuş oluyorum. Aradaki 10 tane ikili trabzanımı örüyorum. 5 tane ikili trabzanımın üçüncüsüne 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sondaki
5 tane ikili trabzanımdan sonra kalan 2 tane trabzanlarımın tepesine de birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuma geliyorum. Her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak bir önceki sıramda 5 tane ikili trabzan yaptığım yerin üçüncüsüne de 5 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerledim ve sondaki 2 trabzanımı da ördüm. Zincirimin olduğu yere geldim. Zincirimin üçüncüsüne tığımı yine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada şu şekilde ipimi uzatarak böyle içerisinden geçirerek bir düğüm yapıyorum. Hemen buradan şöyle 5 tane yapmış olduğum ikili trabzanımın yine üçüncüsünün tepesine tığım batıyorum. İpimi çok germeden buraya kaydırıyorum. Şu şekilde. İpimi biraz gevşek tutuyorum ki toplama yapmasın. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu noktada zincirimin tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine atladım. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki ikili trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak ortada yapmış olduğum 5 tane ikili trabzanımın üçüncüsüne kadar ilerliyorum. Evet, ortadaki 3. trabzanımın olduğu yere kadar 5 tane trabzan yapmıştım. Üçüncüsünün olduğu yere kadar her bir trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak baştaki zincirimde saydım ve 15 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Burada 3. trabzanımın tepesine de 5 tane ikili trabzan yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak yine 15 tane ikili trabzanı tamamlıyorum. Ve burada 5 tane yapmış olduğum ikili trabzanımın tepesine kadar gelmiş oluyorum. 5 tane battığım ikili trabzanımdan sonra her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak bir önceki sıramda 5 tane yapmış olduğum ikili trabzanın üçüncüsüne battım son olarak ve 15 tane ikili trabzan elde etmiş olduğum 5 tane trabzanımdan sonra bu noktada 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil hemen yanındaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak bir önceki sıramda 5 tane yapmış olduğum trabzanımdan 2 öncesine kadar ilerliyorum. Evet, her bir trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak baştaki zincirimle beraber 13 tane ikili trabzan elde ettim. Burada bir önceki sıramda 5 tane yapmış olduğum ikili trabzandan 2 öncesine kadar geldim. İpimi üzerine doluyorum. Burada kesme işlemi yapacağım. Hemen 5 ikili trabzanımdan 2 öncesine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Ve 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Dibine değil yanındaki trabzanımın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan. İpimi üzerine doluyorum.
Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan. Bu şekilde her bir trabzanımın üzerine birer tane ikili trabzan yaparak sonda 3 tane ilmeğim kalana dek 3 tane trabzanım kalana dek örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 10 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. Sondaki zincirimi saymıyorum. 3 tane ikili trabzanımı sayıyorum. Sonda kalan ipimi üzerine doluyorum. Trabzanın tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve son trabzanımın üzerine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil, yanındaki trabzanımın tepesine tığım batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine. Zincirimle beraber 4 oldu. Yanındakine 5. Yanındakine 6. Ve yanındakine 7. 7 tane zincirimle beraber 7 tane ikili trabzan elde etmiş oldum. İpimi üzerine doluyorum. Sondaki zincirimi saymadan trabzanlarımı sayarak 3 tane sonda ilmeğim kalmış oldu. İpimi üzerine doladım. İlk trabzanın tepesine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum, ikisinden birlikte kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve son trabzanımın tepesine de batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine batmıyorum yine. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine ikinci ikili trabzanım. Yanındakine üçüncü ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Zincirimle beraber 4 tane ikili trabzan elde etmiş oldum ve sonda 3 tane ikili trabzanım kaldı. Zincirimi saymıyorum. Sonda demiştim. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine tığım batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve son trabzanın tepesine de batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil, yanındaki trabzanın tepesine tığım batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum ve son trabzanın tepesine batıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum ve eksiltmemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Evet, bir kanadını yapmış oldum. Terliğimin diğer tarafını yapacağım. İlk başta hatırlarsanız bu şekilde bir sıra trabzan gitmiştik, yarısını. Buradan devam edeceğiz. Hemen başladığım zincirimin tepesine tığımı batıyorum. Bu noktada ipimi içerisinden geçirip 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan, ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ortada 5 tane ikili trabzanımız vardı. Ondan 2 öncesine kadar ilerliyorum. Evet, yine baştaki zincirimle beraber 13 tane ikili trabzan elde etmiş oldum ve 5 tane ikili trabzanımdan 2 öncesine kadar geldim. İpimi üzerine doluyorum. Bu noktada hemen ikinci trabzanımın tepesine tığım batıyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum, yanındakine batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum.
İpimi üzerine doluyorum. Dibine değil, yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sonda zincirimi saymadan 3 tane ikili trabzanım kalana dek trabzanlarımı örüyorum. Evet, zincirimle beraber 10 tane ikili trabzan elde ettim. Diğer taraftaki sayılarımla aynı. İpimi üzerine doladım ve sonunda 3 tane ikili trabzanım kalmıştı. Bunları yine hepsini birlikte keseceğim. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve 3. trabzanımın tepesine de batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. 3 zincirle bir üst sırama geçiyorum. Bu kısımda yapmış olduğum işlemlerin aynısını burada da uyguluyorum. Sıra sonuma geldiğimde ipimi koparmadan son burada kestiğim noktaya kadar ilerliyorum. Diğer kanadında yaptığım işlemin aynısını bu tarafta da uygulayarak son kesme yerime kadar geldim. Buradan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanında herhangi bir boşluğuma tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir yalancı sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir yalancı sık iğne yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma yalancı sık iğne. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma yalancı sık iğne. İpimi üzerine doluyorum. Boşluğuma yalancı sık iğne. Herhangi bir sayı yok. Burada trabzanlarınızın uzunluğuna göre toplanmamasına dikkat ederek her bir noktaya yalancı sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Buradan başlayarak bu kısımları, buraları, köşeleri, orta kısmı, yine köşeleri ve trabzanlarımın tepelerine yalancı trabzan yaparak burada köşeme kadar, tekrar başladığım yere kadar ilerliyorum ve parçamı hazırlamış oluyorum artık. Evet, kenarları yalancı sık iğnelerle geçtim. Dediğim gibi bu 36 ve 37 numaraya uyumlu ölçüler. Siz 38, 39 ya da 40 numara için isterseniz kenarlarını yalancı sık iğne ile değil de trabzanlarla da geçerek yapabilirsiniz. Ayağınızı ölçmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre de bu ölçüler değişecektir. Şimdi motifimizin taban kısmına birleştirmesine geçebiliriz artık. Birleştirmemi bu tabanın içerisindeki iç tabanımdan yapıyorum. Daha sonrasında birleştirmemi yaptıktan sonra diğer tabanıma, kalın tabanıma bu şekilde iç tabanı oturtarak hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Siz güçlü bir yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Güçlü bir yapıştırıcınız varsa evinizde onu da tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde yarı kısmı kadar olan dikişi yaptım. Diğer kısmı hep birlikte başlayalım. Yarı kısma kadar olan kısmı bu şekilde dikişimi yaptım ve arkadan şuradan başlayarak ilerledim. Orta kısımda ipimi bıraktım. Buradan orta kısımdan dikiş yapmaya başlayacağım. Çünkü ölçümüzü şu şekilde belirliyoruz. Ortaya denk getirerek bu şekilde arka tarafa doğru kıvrılacak. Kıvırarak şu şekilde kenar kısma denk gelecek şekilde şöyle ayarlıyoruz. Örgümüzün bittiği yerden iğnemizi batırıp dikişimize başlıyoruz. Şöyle hemen şu kısmı da ölçeyim. Ortaya getireyim buraya. Şöyle. Kenardaki yalancı sık iğneler iç kısma geçmiş olacak. Şu şekilde hemen. Evet, köşe kısmı şuraya denk gelmiş oluyor. Buradan hemen iğnemi, şöyle kalın bir iğne tercih ettim ben. Arkasına düğüm yaptım. İğnemi bu noktadan şöyle batırıyorum. İpimizi biraz uzun tutalım ki motifimizdeki dikişte de kullanacağız çünkü. Bu şekilde arkadan öne doğru geçirdim ve önden arkaya doğru şu şekilde batıyorum. İplerim diğer ipimle karışmasın. Şöyle. Gerçekten.
motifim olduğu için biraz uzun sürüyor maalesef. Devre bir ip olunca da yapışıyor. Böyle önden arkaya ve arkadan öne doğru şu şekilde batıyorum. Önden bu sefer bir önceki dikiş yaptığım yere tekrar batıyorum. Şimdi arka kısımdan şu şekilde çekiyorum. Yine arkadan biraz boşluk bırakarak öne doğru batıyorum. İpimi çekiyorum. Bu sefer önden daha önceki battığım yere tekrar batıyorum. Şu şekilde arkadan çekiyorum. Dikişlerimi buradaki arka kısımlara yapacağım. Motifimin birleştirmesini. Yine arkadan öne doğru bu şekilde ve yine aynı yere batarak arka kısma çekiyorum. Dikişimi, tabanıma olan dikişimi, iç tabanıma olan dikişimi bu şekilde bir önden bir arkadan bir geriye, yani bir ileri bir geri şeklinde ilerletiyorum orta kısmına kadar. Evet, bütün etrafını dolaştım ve orta kısma kadar geldim. Buradan hemen ortadan başlayacağım. Öncelikle bu şekilde motifimi alıyorum. Ortasını şöyle belirliyorum. Hemen bu noktadan iğnemi şu şekilde sık iğnemi da şöyle tam ortasını belirleyeyim önce. Terliğimin de biraz geride kalmış çünkü. Şöyle tam ortası şu kısım oluyor. İçten şöyle orta kısmını belirliyorum. Bakın zaten burada 5 tane batmıştık. Üçüncünün tepesine iğnemi batıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Hemen karşıdan bu şekilde iğnemi batıyorum. Şöyle ve ipimi çekiyorum. Karşıdan iğnemi batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Hatta daha sağlam olsun diye birerli ikişerli batarak gidebilirsiniz. Bu şekilde hemen yanındaki boşluğuma batıyorum. Karşılıklı olarak bu şekilde dikiyorum. Hemen karşısına batıyorum. Şöyle karşılıklı olarak içten dışa doğru, içten dışa doğru, içten dışa doğru. Bu şekilde tüm etrafını köşe kısmımıza kadar geliyoruz. Aynı şekilde bu uçtan başlayıp diğer köşeye kadar ilerliyoruz. Dikişimi tamamlarken tabanıma dikiş dikerken şurada bir eksiklik bırakmışım. Hemen bu noktadan şöyle tığımı battıktan sonra şu kısma en son dikişimi battıktan sonra bu kısa kalıyor tabii şurası şey olmuyor. İçten geçiriyorum şu şekilde. Öncelikle buradan yine şuradan aynı yere tekrar batıyorum. Ön kısma
Ve aynı yerden tekrar diğerine şöyle aynı deliğe tekrar batıyorum. Hemen bu noktada dikişime tekrar devam ediyorum. Şöyle batıyorum. Ve son köşe noktama da batıyorum. Ve çantamı pardon o kadar çok çanta örüyorum ki artık terliğimin dikişini tamamlamış oluyorum. Tekrar sıkılayım şöyle bir kez daha. Bu noktada hemen bir düğüm yapayım. Düğüm yaptıktan sonra ipimi şu aralarda hemen batarak tığımı gizleyeceğim. Bir süre yürüttükten sonra ipimi keseceğim. Bir tarafını hazırlamış olduğum bu şekilde. Diğer tarafta da yine açıklık var. Orayı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi bu noktada artık kesiyorum. Evet. Terlik tabanımı böyle terliğimin bir kısmı hazırlanmış oldu. Diğer kısmını da bu şekilde sabitleyeceğim. Şöyle daha sonrasında sabitlediğimizde daha düz duracak. Daha sonrasında bu tabanımızın içine yapıştırıyoruz. Bastırarak şu şekilde tam denk getirerek bu şekilde yapıştırıyoruz ve terliğimiz artık hazırlanmış oluyor.